Merhaba arkadaşlar, hepinize kolay gelsin. Bugün sizlere anlatacağım modelimiz bu güzel model. Görmüş olduğunuz gibi çok cici, çıtır çıtır, birçok alanda kullanabileceğiniz bu modelin çalışması oldukça kolay. Örgüye yeni başlamış arkadaşlarım bile çok rahat bir şekilde çalışabilecekleri bu modeli ben bu turuncu renkteki çalıştığım parça koton iple sizlere şimdi bir de hemen bebe ipiyle olan versiyonunu paylaşacağım. Hem kısa bir model olacak hem de sizlerle beraber sıfır noktasından başlayıp örgümüze devam edip gideceğiz. Örgünün ön yüzü bu şekilde, arka yüzü ise bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi 3 milimlik şiş kullandım koton ip ile çalışırken, hemen bebe ipimle çalışırken de gene 3 milimlik şiş kullanacağım. Sizler dilediğiniz ip ve şiş numarası ile bu çalışmayı gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Bayan kazaklarından battaniyelere, berelere birçok alanda kullanabileceğiniz bu modeli birbirinden güzel iplerle kombin etmeniz mümkün. Tek model üstünden çalışmak zorunda değilsiniz. Birbirinden farklı modelleri bir araya getirip güzel kombin desenlerde oluşturmanız için ideal modeller arasında yerini alıyor. Şimdi dilerseniz vakit kaybetmeden modelimizin çalışmasına başlayalım. Modelimizin çalışmasını yaparken ilmek atışında 2 ve 2'nin katları şeklinde çalışacağız. Artı 2 ilmek şeklinde kullanacağız. Ben hemen modeli sizlere sıfır noktasından başlayacağım için herhangi bir lastik çalışması uygulamıyorum. Dilerseniz sizler lastik çalışmasının üstüne de bu modeli gönül rahatlığı ile çalışabilirsiniz. Model 2 ve 2'nin katları artı 2 ilmek olarak belirtmiştim. Burada ilk attığım 2 ilmeğin başlangıç ve son ilmek olarak düşünün. Diğer kalan ilmekleri ise model için. Şimdi 2 model, birinci model. 1, 2, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, 6 model çalışalım sizlerle beraber. İlmek sayımız az olsun, sıralarını tam çalışalım. Şişimi çıkarttım. Örgünün arka sırasında olduğumuzu düşünelim. Ya da ön kısmından da böyle bir sıra ters, arka sıradan bir sıra düz olarak devam edelim. Çünkü ben genelde ip sağ tarafta ise örgüyü ön yüz olarak kabul ediyorum ama bazı arkadaşlarım örgüde kalan bu uzun ipi sağ tarafta olduğu zaman ters yüzü olarak kabul ediyor. Siz hangi yüzündeyseniz eğer o yüzün tersi sizin düz yüzünüz olacağından dolayı ne yapın? Bir sıra ters örgü örün. Şimdi benim burası ön yüzüm. Arka sıraya bir sıra ters örgü örebilmek için ön sırada bir sıra ters ördüm. Şimdi esas arka sıradayım. Arka sırada her model sırasını değiştirirken ters örgü örmemiz gerekiyor. Bu bizim örgümüzün birinci sırası. Arka sıradan başlıyoruz. Birinci sıra arka yüz ters örgüler. Bütün ilmekleri sıra sonuna kadar ters örgü olarak örüyoruz. Örgünün arka sırasından başlanıyor model için. Kenar ilmekleri modele dahil değil. O yüzden kenar ilmeklerini sıraya göre ayarlayacağız. Arka sırada olduğumuz için ters ilmeği ördüm ve tekrardan ön sıraya geçtim. Şimdi modelin ikinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğim modele dahil değil, düz ilmek olarak aldım. Devam ediyorum. İpi ön yüze getirdim. Bir tane ters ilmek ördüm. Ters ilmekten hemen sonra düz ilmeğe geçeceğim için şişimi şu şekilde konumlandırdım ama ipimi arka sıraya almadım. Arka sıraya almadığımın sebebi şu şekilde bir işlem yapacağım. Bakın şöyle. Bu şekilde ipimi attığım zaman burada bir tane ilmek artışı olacak. Aynı zamanda düz ilmeğimi öreceğim. Bakın. Bir tane artış ilmeği, düz ilmek. İpimi şişimin üstünden şöyle bir dolayıp ön yüze alıyorum. Tekrardan ters ilmek örüyorum. Ters ilmek konumundayım. Şişimi düz ilmek olarak atıyorum. Tekrar artışımı yapabilmek için bakın şişimin üstünden şu şekilde geçirdim. Bir artış, bir düz örgü. Tekrardan artışımı yapıyorum.
İp kendimden tarafta. Ters örgü örüyorum. Düz örgü öreceğim. İpi karşı tarafa şişin üstünden geçirdim. Böylece bir artış, bir düz ilmek. Tekrardan ipi doladım. Ters ilmek konumuna geldim. Burada her bir ilmeği çalışırken sağında ve solunda artış yapıyoruz. Bir tanesini şöyle bakın şişin üstünden atlatıp düz ilmek doluyorum, ters ilmek. Tekrar şişin üstünden atlatıyorum, düz ilmek doluyorum. Şöyle bu sefer son ilmeği kendimden tarafta değil de şöyle karşı tarafa gelecek şekilde doluyorum, düz ilmek. Kenar ilmeklerinde buna dikkat edin. Şimdi örgünün arka sırasındayım. 3. sıra. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Hemen şöyle düzeltiyorum ilmeklerimi bakın. Birbirinin üstüne gelmesinler diye. Sol şişimde bulunan ilmeğimin birincisi artış ilmeği. İkincisi ters ilmek. Üçüncüsü artış ilmeği. Benim işim buradaki ilmeklerle. İp benden tarafta. 3 ilmeği birlikte alıyorum. 2 artış, 1 ters ilmeğini. Buradan bir ters ilmek ördüm. Şişimden çıkartmıyorum. İpimi karşı tarafa aldım. Aynı noktaya geliyorum. Bir tane daha ilmek artışı yapacağım. Ama ipi şişin üstünden şöyle geçiriyorum. Hem artış yapıyorum ikinci ilmek olarak hem de üçüncü ilmeği örüyorum. Yani 3 ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum aslında. Bütün ilmekleri boşa aldım. Tekrar bir düz ilmek. İp kendimden tarafta. Bir ters, bir düz, bir ters ilmeğim var. Üçünü birlikte aldım. Bir ters ilmek ördüm. İpi karşı tarafa aldım. Şöyle şişin arasından. Karşı tarafa aldım. Tekrar ters ilmek öreceğim. Örerken buradan gelen ipim ikinci ilmeğim olacak. Çıkarttığım ilmeğim de üçüncü ilmeğim olacak. Bu arada örgüyü bilen arkadaşlarım biliyor ama bilmeyen arkadaşlara anlattığımız için biraz daha detaylandırıyoruz. Bir düz. Tekrar 3 ilmekten 3 ilmek çıkartacağız. Artık anlamışsınızdır. Bakın birinci, tekrar ipi karşı tarafa aldım. 2 ve 3. ilmeği aynı anda çıkartmış oluyorum böylece. Bir tane düz. Tekrar 3 ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum. Bir tane düz. 3 ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum. Aynı noktadan bir tane düz. 3 ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum. Bir tane düz ilmek. Kenar ilmeğim ters ilmek. Örgünün 3. sırası arka yüzü tamamladım. Tekrardan örgünün ön yüz 4. sırasına geldik. Burada da yapacağımız işlem çok kolay. İlk ilmeği örmeden aldım. İkinci ilmeği ters ilmek olarak. İpin yönünü değiştirdim. 3 ilmeklik alandayım. Birinci ilmeği örmeden sağ şişime aktardım. 2 tane düz ilmeğim kaldı. Bunları sağa yatacak şekilde tek ilmek haline getirdim. Örmeden aldığım düz ilmeği de ördüğüm ilmeğin üstünden şu şekilde aktardım ve 3 ilmeği tek ilmeğe düşürdüm. Bir tane ters ilmeğim var. İpin yönünü düzelttim. Örmeden aldığım düz ilmeğim, 2 ilmeği birlikte örüp tek ilmek haline getirdiğim, örmeden aldığım düz ilmeği hemen ördüğümün üstünden atlatıyorum. 3 ilmeği tek ilmeğe düşürdüm. Bir ters ilmek. Tekrar 3 ilmeği tek ilmeğe düşüreceğim. Yine aynı şekilde aynı adımları takip ederek 3 ilmek tek ilmeğe düştü. Bir ters ilmek.
3 ilmek tek ilmeğe düşecek. Prosedür aynı. Bir ters ilmek. İki modelin arasında her zaman o ters ilmeğimiz olacak. İki modeli birbirinden ayırabilmek için. Şimdi örgünün birinci model sırası bu şekilde bitmiş oluyor. Kenar ilmeğim de zaten düz ilmek, ön yüzdeyim. Birinci model sırasını tamamladım. Şimdi örgümün ikinci model sırasına geçiyorum hemen. Örgümün arkasındayım. Bütün ilmekleri ne yapıyoruz? Ters ilmek olarak örüyoruz. Herhangi bir işlem yapmadan bütün ilmekler ters ilmek. Neden bu işlemi yapıyoruz? Çünkü örgümüzün model sırasını kaydırmamız gerekiyor. Kaydırma işleminde yaparken ön yüze temiz ilmeklerin yani düz ilmeklerin düşmesi gerekiyor. O yüzden bu sırayı bütün sıra boyunca ne yapıyoruz? Ters ilmek olarak çalıştırıyoruz. Ters ilmeğimizi ördük. Ön sıraya düz ilmeklerimiz düştü. Şimdi burada bakın model, boşluk, model, boşluk. Boşluk yerine gelecek olan yerlere model sırasını oturtturacağız. Onun için de ne yapmamız gerekiyor? Bir önceki model sırasını hemen ters ilmekle başlamıştık. Bu sırada düz ilmekle başlıyoruz. Ve doğal olarak ne yapmamız gerekiyor? 3 ilmek çıkartacağımız için ipin yönünü değiştiriyorum. Benden tarafa alıyorum. Düz ilmeği çalıştırırken hemen şişimin üstünden bir ilmek doluyorum ki buradaki üçlü ilmeğimin birincisini oluşturayım. Zaten ikinci ilmeğimi düz ilmek olarak örüyorum. Üçüncü arttırma ilmeğimi de burada hazırlıyorum ki 3 ilmeğim hazır olsun karşımda. Şimdi bakın düz ilmek karşılıyor beni. Buradaki ilmeği ters ilmek olarak örüyorum. Tekrar ip benden tarafta. Düz ilmeği örerken artışımı da gerçekleştiriyorum. Tekrar arttırdım, bir ters. Düz ilmeğim, arttırıyorum. Ters ilmeğim, düz ilmeği örerken artışımı yapıyorum. Bakın tekrar bir artış, ters ilmek. Düz ilmeği örmeden bir artış, tekrar bir artış, ters ilmek. Düz ilmekten evvel bir artış, tekrar bir artış yapıyorum. Bakın ters ilmeği tamamlıyorum. Burada artış yapmıyorum. Kenar ilmeğini direkt örüyorum. Çünkü modeli ne yaptım? Kaydırdım. Bir önceki sırada ilk sıra modelinde ters ilmek kenar ilmeğinin hemen yanındaydı. Bu sefer ikinci model sırasının hemen en sondaki kenar ilmeğinin yanında duruyor ters ilmeğim. Buna dikkat edin sıralamaya. Örgünün arkasında yapacağımız işlem hep aynı. Bakın karşıma gelen düz ilmeğimi öreceğim. Çünkü model kaydı. Tekrar ipin yönünü değiştireceğim. Bakıyorum ters ilmeğin sağında ve solunda burada artış ilmeklerim var. İşte burada 3 ilmekten 3 ilmeği çıkartacağım. Yine işlem aynı. Herhangi bir değişiklik yapmıyorum. 3 ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum. Bir tane düz. 3 ilmekten gene 3 ilmek çıkartıyorum. Tekrar aynı. Düz ilmeğimi ördüm. 3 ilmekten 3 ilmeğimi çıkartıyorum. Bir tane düzüm var. 3 ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum. Bir düz ilmeğim. Bunlar arkası ön sıraya geçtiğim zaman ters ilmek olarak karşıma çıkıyor biliyorsunuz. O yüzden arka sırada düz ilmek olarak örmemiz gerekiyor. Hemen düz ilmek. Bakın 4 tane ilmeğim kaldı. Bu 4. ilmeğim kenar ilmeği. Buradaki son 3 ilmeği beraber aldım. 3 ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum. Kenar ilmeğini de ters ilmek olarak örüp ön sıraya geçiyorum artık. Modeli ne yapacağım? Kapatacağım. Ne yapıyorduk model kapatımında? Kenar ilmeğini zaten modele dahil etmiyorduk. 3 ilmeklik alanda birinci ilmeği örmeden kalan ikisini
birlikte sağa yatacak şekilde örüp örmeden aldığımız ilmeği de ördüğümüz ilmeğin üstünden atlatıp bir tane ters ilmek örüyorduk. Aslında model çok çok kolay. Ama örgüye çok yeni başlayan arkadaşlarım karıştırabiliyorlar. Bakın. Şimdi böylece birinci ve ikinci sırayı sizlerle beraber çalıştık. Modelin birinci sırası, üçüncü sırası, beşinci sırası, yedinci sırası hep aynı şekilde başlayacak ve sonlanacak. Modelin ikinci model sırası, dördüncü model sırası, altıncı model sırası hep aynı şekilde sıralanacak ki model kayarak devam etsin. Bu arada ben 3 ilmeği hemen bir çırpıda böyle tek ilmek halini aldım. Orada küçük bir yanlışlık yaptım. Onu düzeltmek istiyorum. Şimdi örmeden aldığım ilmekle örüp şu şekilde tamamlayacağım ilmekleri hazırlayayım. Dediğim gibi model sürekli kayarak birbirinin ters ilmeklerinin üstüne yerleşerek ilerliyor. Birinci ve ikinci sırayı tamamen anladığınız takdirde zaten diğer sıraları rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Önemli olan başlangıçlar ve sondaki ilmekler. Onlara dikkat edeceksiniz ki arada kaydırma yapmış olmayın. Bakın modelimiz bu şekilde. Şöyle biraz daha açtığım zaman bir evvelki sırada boş olan yerde bir sonraki model sırasında model burada durmakta. Hemen şöyle yakına da getireyim diğer modeli. Şöyle birbirinin üstüne. İki modelde aynı olmasına karşın kullanılmış olan ipten dolayı farklılık yaratmakta. Biraz daha tok duran bebe ipiyle biraz daha naif duran koton ip arasındaki farkı sizler de göreceksiniz. Angora iplerle de bu modeli tercih edebilirsiniz. Kalın şişler kullanabilirsiniz. Ajurlu ve biraz delikli bir model olur. Pufur pufur olur. Anlatımdan memnun kaldıysanız eğer bizlere sezon boyunca eşlik etmek isterseniz eğer abone olup zile basmayı unutmazsanız çok çok sevinirim. Güzel paylaşımlarınızla ve bizi destekleyen o güzel yorumlarınızla bizlere eşlik edeceğinize canı gönülden inanıyorum. Herkese kolay gelsin diyorum. Siz bu modeli nerede paylaşacaksınız, nerelerde kullanacaksınız onları merak ettiğim için de yorumlarda sizlerden cevap bekliyorum. Herkese kolay gelsin. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.